YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere çalışma odamdan sesleniyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere PT sınavından, speaking bölümünden 90 tam puan aldım. Bunun için çok mutluyum gerçekten. Ara ara böyle videolarda söylüyordum, PT sınavına hazırlanıyorum, 65 puanın üstünü almam gerekiyor falan diye. Sonunda girdim. Skor tablomu hemen şöyle paylaşayım. Bu sınavda tam puan 90 puan ve ben speaking bölümünden tam puan olan 90 puan aldım. Bunun için çok mutluyum, gururluyum. Ve ben ne zaman söylesem PT sınavına hazırlanıyorum şöyle böyle diye çok yorum alıyordum. Çok hazırlanan kişi olduğunu biliyorum. Ve bunun hakkında da YouTube'da ya da işte herhangi bir internet mecrasında çok fazla bir Türkçe kaynak olmadığının da farkındayım. O yüzden dedim ki bu YouTube videosunu neden çekmeyeyim? Ben speaking'den 90 aldım. Neden diğer hazırlanan arkadaşlarım da yüksek puanlar almasın? 90 olacağınızı garanti edemem ama ben bu videoda size speaking'e nasıl hazırlandım, speaking bölümünde önemli olan şeyler neler, nelere dikkat etmelisiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle PT sınavının speaking bölümünde şöyle bir oran var. Buna göre speaking bölümü 5 task'tan oluşuyor. Read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture and answer short question. Read aloud gördüğünüz üzere en yüksek skoru getiren şey ve bunu %30'la repeat sentence takip ediyor ve %22'de describe image. Buradan gördüğünüz üzere speaking'de yüksek puan almak istiyorsanız en önem vermeniz gereken konular bu 3 kısım. Read aloud, repeat sentence ve describe image. Yani answer short question %5 gördüğünüz gibi. Yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. O yüzden answer short question'a ya da retell lecture'a çalışmak yerine read aloud ve repeat sentence'a çalışmanız sınav açısından çok daha mantıklı olacak. Şimdi PT'nin speaking bölümünde en önemli olan şey fluent konuşmak. Yani ana dilinizmiş gibi akıcı bir şekilde konuşmak. Fluency akıcılık demek. Hani böyle bekleme yapmamanız gerekiyor. Bir bölüm okurken, şimdi size göstereceğim ben nasıl yapıyorum. Bir paragraf okurken, bir şey konuşurken ya da describe image yaparken böyle boşluklar, tekrar düşün dememeniz gerekiyor. Çünkü benim şu an size Türkçe konuştuğum gibi, Türkçe benim ana dilim. Nasıl böyle çok uzun duraksamalar yapmıyorum, nasıl böyle deyip beklemiyorum. Ana dilim gibi konuşuyorum. İşte sınavda da sanki İngilizce ana dilinizmiş gibi, yani İngilizceyi gerçekten fluent bir şekilde konuşuyormuşsunuz gibi yapmanız lazım. Çünkü AI okuyor bu sınavı. AI sizi puanlıyor. O yüzden AI'ya sizin İngilizcenizin çok iyi olduğunu ve çok easy bir şekilde İngilizce konuşabildiğinizi gösteriyor olmanız lazım. Evet, bu tabloyu gördüysek şimdi ben bu 5 bölümü yavaş yavaş böyle pratikler yaparak ve kendimce anlatarak ilerlemeye çalışacağım. İngilizce öğretmeni değilim. Hiçbir formasyonum yok. Hiçbir böyle bir şeyim yok. Sadece ben çalıştım. Bu puanı aldım. Deneyimlerimi paylaşıyorum. Şimdi ben bu sınava Avustralya'da 2 kez girdim. Birincisinde Englishwise isimli bir dil kursuna gitmiştim ve onun arayüzünü kullandım. Onun yazılım şeylerini kullandım. İkinci sınava girdiğimde de AP Uni, AP Uni diye mi söyleniyor bilmiyorum ama bana AP Uni demesi daha kolay geliyor. O yüzden ben AP Uni'den çalıştım. Size de bunu tavsiye ederim. Çok ucuz. 90 günlüğünü $50 aldım. Burada tüm pratikleri falan yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ilerleyelim istiyorum. Read aloud'u nasıl okuyorum ve siz nasıl okumalısınız? Buna bir örnek vereceğim. Ben şuralardan bir yere ekran kaydını koyayım. Tamam mı? Buradan gösterirken size hem nasıl puanlama oluyor, nasıl oluyor onları da göstereyim. Hem de o sırada örnek bir okuma yapayım. Şimdi şöyle bir paragrafımız var. Burada 35 dakikalık bir hazırlanma süreniz var. Sınavda da böyle olacak. Siz bu 35 dakikalık hazırlanma süresinde bu şeyi dışınızdan okumanız gerekiyor. A team of international researchers has uncovered a fascinating phenomenon in response to rising global temperatures falan diye. Böyle okuyacaksınız ve yapamadığınız, söyleyemediğiniz kelimeler varsa onları direkt atlayın ve kendinizi hiçbir zaman düzeltmeye çalışmayın. Şimdi ben okumaya başlayacağım. Başlıyoruz. A team of international researchers has uncovered a fascinating phenomenon. In response to rising global temperatures, Himalayan glaciers are actively working to preserve themselves by cooling the air in contact with their ice surface. However, it remains unclear how long these glaciers can continue to fight back against the effects of climate change. Şimdi böyle. Ne yaptım? Hiç ığlamamaya çalıştım. Ne yaptım? Hiçbir cümleyi tekrarlamadım.
boşluk bırakmadım. Sanki Türkçe bir metin okuyormuş gibi nefesimi falan kontrol ederek hiçbir boşluk bırakmadan okudum. Bakalım kaç aldım. Bunu bu arada ilk kez yapıyorum. Daha önce bu metni falan görmedim. Şu an okuyorum. Bakalım submit diyoruz. Bu başka insanların yaptığı şeyler. Bakın click the store. Bu 84. Ay bunu yapmış mıyım ben? 4.3'te yapmışım. A team of international researchers has Bakalım. A team of international Görüyor musunuz? Content yani konu 90. Pronunciation 90, fluency 89. Burada da hangi şeyleri doğru okudunuz, hangi şeyleri sarıyla, hangilerini yanlış söylediniz. Yani yanlış değil de çok doğru söylemediniz. Onu gösteriyor. Kırmızı olan da yanlış söylediğiniz. Zaten bakın burada da görüyorsunuz. Şimdi bundan bir tane daha yapalım isterseniz. Bunu çünkü ben yapmadım diye düşünüyordum ama yapmışım. Sorun değil. Bir sonrakine geçelim. Şimdi şuradan hiç pratik yapmadığımı bulayım. Hani şey olsun. Unpractice. Şimdi mesela computers'a tıklıyorum. Even though our computers are now better than 15 years ago, they still manufacture between 11 and 20% of time. Böyle okuyacaksınız içinizden. Ve böyle okurken eğer pronansını bilmediğiniz kelimeler varsa onu geçin. Yanlış söylemek yerine atlamak daha iyi. Başlıyorum. Even though our computers are now better than 15 years ago, they still malfunction between 11 and 20% of the time, a new study concludes. The researchers behind the study therefore find that there are major gains to be achieved for society by rethinking the systems and involving users more in their development. Bak mesela and yerine are dedim ama kendim düzeltmedim. Mesela systems are deyip sonra tekrar systems and involving demedim. Sanki hiç hata yapmamışım gibi devam ettim. Submit diyorum. Bakalım kaç aldım. Click the score. Even though our Kendi sesimi tekrar dinlemek istemiyorum. Bakalım. Even though our computers are not Görüyor musunuz? Content 90, pronunciation 90, fluency 89. Nasıl okudum? Böyle okudum. Sanırım birazcık anlatabildim diye düşünüyorum. Böyle yani speaking'in read aloud section'ında en önemli olan şey hızlı okumak, yanlışın varsa düzeltmemek ve fluent olmak. Bakın max score 90, 89 almışım. Şimdi retail lecture'ı repeat sentence'a geçelim. Şimdi repeat sentence'da nasıl biliyor musunuz? Herkesin en çok şey olduğu, yapamadığı ve zorlandığı bölümlerden bir tanesi. Bu repeat sentence'da da ne oluyor? Size yaklaşık 10 tane soru çıkıyor bundan. Bir cümle söylüyorlar ve o cümleyi anında tekrar etmeniz gerekiyor. Yani sadece bir kez dinleyebiliyorsunuz. O yüzden listening'inizin çok iyi olması gerekiyor. Kısa süreli hafızanızın çok iyi olması gerekiyor. Short term memory dedikleri şeyin. Ve not almanızın çok iyi olması gerekiyor. Not alma hızınızın. Şimdi ben şöyle yapıyorum repeat sentence'ı. Çok taktik denedim. Dinlerken bilgisayardan yazmayı denedim. Ben yapamadım. Dinlerken hiçbir şeyle uğraşmayıp gözlerimi kapatıp full fokus hatırlamaya çalışmayı denedim. O da olmadı. Benim en yüksek skoru alabildiğim alıştırma duyduğum cümledeki kelimelerin baş harflerini yazmak. Mesela şöyle. Şimdi bunun da sesini açayım. Siz de duyun. İyice duyuluyorsa. Buradan da yine unpracticed bir tane bir şey seçiyorum. Şunu bakalım. Dinliyoruz. If you need a part-time job, it should not interfere with your studies. If you need a part-time job, you should studies. Bu çok olmadı aslında ama. Şimdi bir kaç aldığıma bakayım. Şimdi bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Kaç aldığımı bir göstersin. 71. İşte bir tane daha yapacağım. If you need a part-time job, you should... Kendimi bu kadar dinlemek istemiyorum. Nasıl oldu biliyor musunuz? Bakın şöyle yazdım. Gözüküyor mu? If you need part-time job. Devamını kaçırdım. Böyle söyledim. Ben böyle baş harflerini yazıyorum. Bir tane daha deneyelim. Bunda 71 aldık. Çok iyi almadık ama. Bir diğerini deneyelim. Şimdi ben tekrar söylüyorum. Ben bir cümle duyacağım. O cümleyi 3 saniye içinde aynı şekilde söylemem gerekiyor. Ne kadar hızlı, ne kadar onun söylediği gibi, ne kadar fluent bir şekilde, ne kadar özgüvenli bir şekilde söylerseniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz.
Bir sonrakine geçiyoruz. If finance is a cause of concern, scholarships may be available. If finance can concern, scholarships may be available. Mükemmel mi? Değil. Ama elimizden geleni yapıyoruz. If finance can Mesela 78 aldım. Content 64, pronouns 80, fluency 86. Bakın şöyle yazdım yine. If finance bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bundan bir tane daha örnek yapayım mı? Bir daha yapalım. İnşallah sıkıcı geçmiyordur. Higher education means higher pay and more opportunities you will get. Higher education means higher pay and more forget. And more forget mesela. Sonlarını hatırlayamadığım oluyor ama sorun değil. Her şeyi hatırlayabilecek miyiz? Hayır. Bunu daha önce yapmışım. Bak 77 almışım. Hatırlayabilecek miyiz? Hayır. Ama önemli olan higher education means higher falan demek değil. Higher education. Bunu nasıl yazdım? Hemen onu göstereyim. Higher education means higher salary mi ne? Bak unutuyorum işte. Yazdım orada. Böyle okuyorum mesela. Higher education means higher ne diyordu ya? Potential mı diyordu? Potential bilmem ne bilmem ne. Devam ediyorum. Click the score. Sesimi dinlemek istemiyorum. 73. Güzel. higher education means higher pay and more forget. More forget. Forget ne alaka? Umarım anlatabildim. PT'de başarılı olmak istiyorsanız pratik çok önemli. Bu repeat sentence bölümünde böyle yapıyorsunuz. Bakın read aloud ve repeat sentence speaking'de çok önemli. Bir sonrakine geçiyoruz. Describe image. İşte de böyle bir neydi bunun adı? Grafik. Grafik çıkabiliyor. Pie chart çıkabiliyor. Line chart çıkabiliyor. İşte böyle grafikler. Data veriliyor. Onları söylemeniz gerekiyor. 40 saniyelik bir süreniz var. Burada onu en güzel şekilde yine fluent bir şekilde gramere vesaire çok takılmadan en önemli olan bu grafiği fluent bir şekilde AI'ya anlatmak. Olay bu. Bazen image de çıkabiliyor. Picture. Böyle ne bileyim işte iki kadın yürüyor ya da böyle bir ağacı bahçeyi çekiyorlar falan. Onda da işte sol tarafta ağaç var. Sağ tarafta bilmem ne var. Solda ev var. Evin rengi pembe falan filan diye anlatıyorsunuz. Bunları Türkçe anlatıyor olmam yalnız. Böyle anlatıyorsunuz. Bitti bu kadar. Bir de şunu söyleyeceğim. Eskiden bunda şey kullanılıyordu. Template. Ama template'leri artık kullanmak yasak. Çünkü AI bunun farkına vardı. Çünkü herkes template kullandığı için AI'da bir akıllandı yani. O da bir salak bir şey değil sonuçta. Eskiden şöyle yapıyorlardı. I can see 2016, 2017, 2018, I can see 5, 4, 3 falan diyorlar. Artık bunu I can see'yi kullanmıyoruz. Ne görüyorsak onu anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef böyle. Bir tane sizle describe image örneği yapalım. The image provides the market share of pet services and products. According to the image, it indicates pet healthcare, pet grooming, pet toys, pet food and other services. Pet healthcare represented by pink, pet grooming represented by green, pet toys represented by orange. Also, pet healthcare is 25% and pet grooming 15% and other services 10%. Also, the highest rate of the pet food is 30%. Also, pet toys following with the 20%. Overall, market share of pet services and product it's very informative. Mesela, submit diyorum. Mesela, böyle aldık. Fluency'm 90 üzerinden 64, pronouns 74, content 72, 70'e 90 almışım. Şimdi puanımı görüyorsunuz. Tabii bundan daha yüksek aldığım zamanlar da oluyordu. Sınava gireli böyle bir 2 hafta falan oldu. 2 haftadır yüzüne bakmıyorum pratikleri. O yüzden dediğim gibi pratik çok önemli. 2 gün bile pratik yapmasanız böyle bir şey oluyor. Dalgalanmalar söz konusu oluyor. Gördüğünüz gibi yine de güzel bir puan. 90 üzerinden 90 alamasak bile 70'e 90. Benim zaten buradaki amacım hepsinden 90 almak değil. Nasıl yapıldığını göstermek. Ben şimdi burada ne yaptım? Bakalım. Önce bunu açıkladım. Market neyden bahsediyor? İşte image mi, graph mi, bar graph mı, pie chart mı falan filan. Pie chart diyebilirsiniz mesela buna. The pie chart provide falan diye. Market share. Bu işte market share of pet services and products'tan bahsediyor. Bahsettiği şeyler healthcare, grooming, toys, food, services.
Sonra pet healthcare pink ile gösterilmiş. Pet grooming green ile gösterilmiş falan diye renklerini söylüyorum. Numaralarını söylüyorum. Eskiden nasıl söylüyorduk? I can see 25, 15, 20, 30. I can see healthcare grooming toys. Böyle demiyoruz artık. Ama bu çok zor değil. Hani artık template'lerin işe yaramıyor olması işimizi böyle zorlaştırıp mahvolduk falan değil. Türkçe'de ne görüyorsanız, Türkçe'de bu şeyi nasıl anlatırsanız İngilizce'de de öyle anlatmanız gerekiyor. Bu tablo şundan bahsediyor. Pet Healthcare'in rengi pembe. Bu şöyle gösterilmiş. Bu turuncuyla resmedilmiş. Bu sarıyla resmedilmiş. Onun oranı şu, bunun oranı bu. Bu tablo çok informatif. Bu kadar. O yüzden template çalışmayın. Önünüze gelecek şeyleri, tabloyu, resmi, işte pie chart'ı, line chart'ı falan nasıl Türkçe söylerim? Sonra ben onu nasıl İngilizce söylerim diye düşünün. Bunu da yapabileceğim, yani önerebileceğim şey bu. Ve bol pratik yapmanızı öneriyorum. Çünkü pratik yaptıkça artık çıkan şekillere alışıyorsunuz. İşte nasıl söyleyeceğinize alışıyorsunuz. Tedirgin söylemiyorsunuz. Mesela ben şu an biraz tedirgin söyledim. Çünkü hem zaten kamerada çekiyorum kendimi. Bu biraz gergin oluyor. Bir de İngilizce söyleyince daha da bir gergin oluyor. Ama ona rağmen mesela 70'e 90 aldım. Niye? Çünkü çok pratik yaptım. Ve artık neyi nasıl söyleyeceğimin farkındayım. O yüzden sizler de bu şekilde söyleyebilirsiniz. Retail Lecture'a geldik. Şimdi bu da 2 tane çıkıyor. Retail Lecture bölümü geliyor. Burada yaklaşık 1,5 ya da 2 dakikalık bir konu dinliyorsunuz. Ve sonra 10 saniyelik bir hazırlanma süresi oluyor. O hazırlanma süresinden sonra 30 saniyeye kadar konuşma hakkınız oluyor. 40 mıydı 30 muydu? Neyse 30 saniye konuşsanız çok iyi. 30 saniyeyi geçmeniz gerekiyor. Bunu da ben nasıl yapıyorum? Şimdi onu dinleyip 2 dakika boyunca sonra onu yapıp onu yapmam biraz uzun sürecek ama mantığını söyleyeyim. Bunu dinlerken mesela Use, conserving water and promoting biodiversity. Promoting water diversity diyor mesela. Onu yazın. Bunu not alarak yapıyorsunuz mesela. Water yazmak yerine, onu not almak yerine ne dedim az önce? Provide water bilmem ne. Onu not alın. Yani tek bir kelime not almak yerine böyle cümlecikleri, yani phrase'leri not almaya çalışın. Tamam mı? Dinliyoruz mesela diyelim. These practices are not only crucial for protecting our environment, but also for ensuring Protecting for environment. Bunu yazıyorum mesela. Protecting for environment. Mesela şey demiyorum. Environment demiyorum sadece. Olabildiğince çok böyle şeyleri, phrase ya. Aynen phrase. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Phrase'leri alın yani. Böyle 2-3 kelime olabilecek cümleleri alın. Yazın böyle. long-term agricultural productivity. Long term agricultural productivity. Mesela bunu da yazarım. Long term agriculture productivity. Tamam mı? Böyle yazdın bak. Böyle ikili üçlü kelimelerin hepsini yazdın. Dinliyorsun, devam ediyoruz falan. Healthy ecosystems are more Ha bir de bir şey diyeceğim. Ben size böyle konuştuğum için ikide bir durdurup şey yapıyorum. Normalde böyle durdurma gibi bir şey yok. and can provide the resources needed for continuous food production. Continuous food Sustainable production. farming includes a focus on local Sustainable farming. Tamam mı? Mesela farming almıyorsun sadece. Sustainable farming. Sonra bunu alıyorsun. Bak birkaç tane söyledim. Siz bunu dinlerken not alma hızınız çok önemli. 2 dakika boyunca ya da 1,5 dakika işte lecture ne kadar sürecekse onun böyle notlarını alıyorsunuz. Tamam mı? Alıyorsun. Ama böyle güzel cümleler almanız lazım. Yani güzel kelimeler almanız lazım. Yok farm, water, agriculture. Bunları aldın mı 90 alamıyorsun. Güzel kelimeler ve böyle phrase'ler seçmeniz gerekiyor. İşte az önce söylediğim gibi yazdığımı da okuyamıyorum. Az önce söylediğim gibi şeyler şey yapmanız gerekiyor. Güzel kelimeler seçmeniz gerekiyor. Onları seçtiniz mi? Sonra bunda da bir maalesef şeyim yok. Template. Yine describe image'de olduğu gibi işte şey söyleyebilirsiniz. The lecture talk about söylediğiniz, yazdığınız kelimeler. Also the lecture provides söylediğiniz kelimeler. Hep lecture ya da the speaker. The speaker şundan bahsediyor. The speaker şunu anlatıyor. Bu lecture'da bunlar bahsediliyor vesaire diye işte. Talk kelimesini kullanabilirsiniz. Mentioned. The speaker mentioned. Bilmem ne. Burada not aldığınız şeyleri. Umarım anlatabildim. Hani her şeyi İngilizce anlatmıyorum burada. Dediğim gibi the speaker talk about agriculture productivity diyebilirsiniz.
30 saniye boyunca bunu konuşmanız gerekiyor. Yine bunda yapmanız gereken şeyler ne? Çok iyi not almanız gerekiyor. Yazmanızın çok iyi olması gerekiyor. Listening, dinleme çok iyi olması gerekiyor ki söylediği her şeyi anlayın. Ben şu an onun söylediği çoğu şeyi anlıyorum. Çünkü çok dinledim, çok pratik yaptım. Boş zamanlarımda hep İngilizce podcast dinliyorum. İşte bir şeyler yaparken hep İngilizce bir şeyler açıp dinliyorum. Çünkü listening'im gelişmesi lazım. O yüzden şimdi ben eskiden bunları anlamak için böyle çaba sarf ederdim. Böyle falan olurdum. Artık duyuyorum. Production and distribution. Production and distribution. Bunu da yazarsın bak. Production and distribution. Diyeceksin ki the lecture provide information about production and contribution. Ama bak böyle. Türkçe konuşur gibi. Production and contribution. Hızlıca. Supporting local food systems. Supporting local food systems mesela. Bak her durduğumda bir şey duyuyorum ve bunlar çok kullanılabilecek şeyler. Burada amaç şu ki lecture ya da speaker şundan bahsediyor. Şu. Söylediği güzel cümleler, güzel kalıplar. Kalıpları alıyorsunuz, söylüyorsunuz. Minimum 30 saniye konuşmanızı öneriyorum. Ne kadar uzun konuşursanız o kadar iyi. Sürenize de dikkat edin. Süreyi çok aşmayın. Çünkü süre bitmeden siz hala süre bittikten sonra siz hala konuşmaya devam ederseniz hoş olmaz. O yüzden tam bir şekilde full stop yapıp öyle bitirin. Bunu söyleyebileceğim. Yani PT'yi maalesef böyle birinizin öğretmen gibi oldum. Birinizin kafasını açıp bilgileri yerleştirmesiyle olmuyor. Pratik yapmak gerektiği için maksimum anlatabileceğim şeyler bunlar. Ben de çok pratik yaptım. Sadece söyleyebileceklerim bunlar. Bir de en son olarak answer the short question'ı söyleyeyim. O hiç önemli olan bir şey değil. Anlamıyorsanız da ya anlamadıysanız da cevabı bilmiyorsanız da o soruda geçen bir kelimeyi söylemeniz yeterli. 3 saniye içinde söylemeniz gerekiyor. Hemen bir örnek yapalım. Bakalım. What do we call a liquid that is used for washing hair? Shampoo. Saçımızı yıkadığımız sıvıya ne ad verilir? Shampoo. Bir aldık zaten. Aynen. Submit diyelim. What is the opposite of groom? Bride. Damadın tersi nedir? Bride'dır herhalde. Bride. Böyle. Sadece tek bir kelime olacak. Soruları soruyorlar. Cevabı biliyorsanız söylüyorsunuz. Bilmiyorsanız da groom diyebilirsiniz mesela. Bir tane daha yapalım. What do we call a person walking in the street or in a crosswalk? Crosswalk. Neydi kız? Yaya'nın ismini unuttum. Bak mesela yaya bu. Bunu biliyorum ama mesela İngilizcesini unuttum. Yaya. Pedestrian. Evet. Ama mesela unuttum ya, anladım. Mesela soruyu anladım. Cevabını biliyorum. Türkçesini biliyorum ama İngilizcesini unuttum. O yüzden ne diyorum? Crosswalk. Orada geçen bir şeyi söyleyin yeter. Boş geçmeyin yani. En azından bir kelime söyleyin. Ya umarım faydalı olmuştur. Çünkü bir sınav formatını anlatmak ve nasıl yapılacağını söylemek biraz zormuş gerçekten. Ben bu şekilde çalıştım. Çok pratik yaptım. Diğer şeyleri bakayım, diğer şeylerde writing, reading, listening'de böyle yine onları da hızlıca anlatabilirim. Çünkü Allah'ıma çok şükür hepsine 65 üstü aldığım için ben hedefime ulaştım. Umarım herkes de ulaşır. O yüzden onları da açıklayabilirim nasıl yaptım ama en önemli olan speaking'den tam puan aldığım için sizin de işinize yarasın diye ve bunda da birazcık özgüvenim olduğu için onu önce anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ne düşünüyorsunuz? Anlatmamı istediğiniz başka şeyler var mı? Ya da herhangi bir sorunuz var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.